7 Aralık 1941 sabah saatleri. Hawaii'deki Pearl Harbor askeri üssünde her şey sıradan, sakin bir güne işaret ediyordu. Ancak bu sakin başlayan gün kısa süre sonra tarihin en acımasız hava saldırılarından birine tanık olacaktı. Japon İmparatorluk Donanması Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş bile ilan etmeden beklenmedik bir hamle yapmış, Pearl Harbor'da Amerikan Pasifik filosunu hedef almıştı. 2403 Amerikalı'nın öldüğü bu baskının ardından başlayan süreçle birlikte dünya hiçbir zaman eskisi gibi olamayacaktı. Günümüzde bile. Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren Versay Anlaşması, kazanan ya da kaybeden ülkeleri memnun etmekten çok uzaktı. 1930'lu yılların henüz başlarındayken dünya yeni bir topyekün savaşın ayak seslerini duymaya başladı. Almanlar cephede kazandıklarını masada kaybettiklerine inandı. İtalyanlarsa kazanan tarafta oldukları halde kendilerine galip bir ülke gibi davranılmadığını düşündü. Bunun sonucu olarak da Avrupa'da ve Asya'da askeri güçlerini kullanarak sınırlarını genişletmek ve büyük devlet olma arzusundaki yeni liderler ortaya çıktı. Almanya'da Adolf Hitler Avrupa'ya yayılmak, İtalya'da Benito Mussolini yeni sömürgeler elde etmek istiyordu. Japonya ise Çin'i ele geçirmek ve Pasifik Okyanusu'nun tek hakimi olmak arzusundaydı. Bu arzusunu gerçekleştirmek için ilk adımı da 1931 yılında atmıştı. Mançurya'yı işgal etmiş ve Mançukuo adında tamamen kendisine bağlı kukla bir devlet kurmuştu. Aslında dönemin İtalyan ve Alman hükümetleriyle aynı hastalığa yakalanmıştı. Kibir ve faşizm. 1939 Eylül'ünde Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle de 2. Dünya Savaşı resmen başladı. İşte bu noktadan sonra savaş dalga dalga neredeyse tüm dünyaya yayıldı. Bugün Pasifik cephesindeki Pearl Harbor baskınını ve Amerika'nın savaşa girmesiyle dengelerin nasıl alt üst olduğunu ele alacağız. Daha derinlere dalmadan önce videoyu beğenir ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız seviniriz. Ayrıca abone olmanız ve bildirim zilini açmanız bizim de videolara devam edebilmemizi sağlayacak. Şimdiden teşekkürler. Japonya, Meiji Restorasyonu sonrasında hızla yükselen ve sanayisini de geliştiren bir ülke olmuştu. Sanayi demek ham madde demekti ve Japonya ham madde bakımından başka ülkelere bağımlı olmak istemiyordu. Hele ki 1. Dünya Savaşı'ndan İngiltere'nin yanında galip çıkmışken ve ikincisinin ayak sesleri hızla yaklaşırken. Geleneklerine bağlı ve kendi hallerinde yaşayıp gidiyorken güçlü bir devlet olabileceklerini görmüşlerdi ve ağızlarına bir kere kan bulaşmıştı. Onlar da Avrupa'nın sömürgeci devletleri gibi büyük devletlerden biri olabilirlerdi. Tüm Asya'yı sömürgeleştirebilir, Sovyet Rusya'nın hakkından gelebilir ve Pasifik Okyanusu'nun öte yakasındaki Amerika Birleşik Devletleri'ni bir tehdit olmaktan çıkararak okyanusun tek hakimi haline gelebilirlerdi. Üstelik bunun için çok fazla kan dökebilir, savaş ahlakını yerle bir edebilir ve kafasına göre her yeri işgal edebilirlerdi. Kısacası Hitler ve Mussolini gibi davranabilir ve onların Asya'daki müttefiği olabilirlerdi. 1930'ların ortalarından itibaren Nazi Almanyası, Faşist İtalya ve Japonya İmparatorluğu'nun oluşturduğu mihver devletleri durmak nedir bilmiyordu ve Milletler Cemiyeti'nin tepkileri yetersizdi. Japonya Mançurya'yı işgal ettiğinde seslerini çıkarmadılar ve sadece protesto etmekle yetindiler. 1935 Ekim'inde Faşist İtalya Habeşistan'ı işgal etti. Milletler Cemiyeti yaptırım uygulayacağını açıkladı ama İtalya'ya geri adım attıramadı. Hitler Almanyası ise uluslararası anlaşmalarla silahtan arındırılmış olan Ren bölgesine girdi. Milletler Cemiyeti yine bir şey yapamadı. Hitler'in sonraki adımı Avusturya'yı ihlak etmek olacaktı. Ardından da Çekoslovakya ve Polonya'yı. Japonya ise 1937'de Çin'in başkenti Nankin'e girdi. Çünkü Milletler Cemiyeti'nin yine yetersiz kalacağını biliyordu. Bu süreçte müttefikleri gibi birçok katliam gerçekleştirip insanlık suçu işlediler. Sadece Nankin'in işgal edilmesi sırasında teslim olan Çinli askerler ve sivillerden oluşan en az 100.000 insanı katletmişlerdi. Japonya'nın ve mihver devletlerinin önünde hiçbir güç duramıyordu. Buna rağmen Hitler Avrupa'nın büyük çoğunluğunu ele geçirmişken bile Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı başladığından beri yalnızlık politikası izleyerek savaşa doğrudan dahil olmadı. Onun yerine ortak çıkarlara sahip olduğu İngiltere'yi destekledi ve bedeli savaştan sonra ödenmek üzere silah, teknoloji ve mühimmat yardımı yaptı. Japonya'nın ise tüm bu işgaller sırasında çok fazla silah ve mühimmata ihtiyacı vardı ve ekonomisini ayakta tutabilmek için gereken doğal kaynaklara sahip değildi. Çok fazla asker istihdam ediyordu, çok fazla cephe açıyordu ve tüm bunlara gereken kaynağı bulmakta zorlanmaya başlamıştı. Yine de Avrupa'daki ortakların işgal ettiği ülkelerin Asya'daki kolonilerini birer birer işgal etmeye başladı. Haziran 1940'da Alman işgaline uğrayan Fransa'nın kolonisi olan Hindiçin'i 1941 yazında ele geçirdi. Vietnam ve Kamboçya'da artık Japonların sömürgesiydi. Japon yöneticiler işgalden vazgeçmeleri için Amerikan Başkanı Roosevelt'ten gelen çağrılara kulak tıkadı. Bunun üzerine Amerikan hükümeti Japonya'nın Amerika'daki tüm varlıklarına el koydu ve petrol ambargosu uygulamaya başladı. Japonya için işler bu noktada terse gidebilirdi çünkü demir, petrol ve kauçuk kaynaklarını kaybeden Japonya'nın yeterli stoğu yoktu. Bu da bu kadar ilerlemişken savaşı sonlandırmak anlamına gelebilirdi.
İhtiyacı olan petrolün %80'ini Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal ediyordu. Bu durumda petrol yoksa zafer de yoktu. Savaşı sürdürebilmek için tek bir şansı vardı. O da Doğu Hint adalarını işgal etmek ve buradaki petrol kaynaklarını ele geçirmek. Önlerindeki tek engel ise Midway, Guam, Wake ve Filipin adalarındaki Amerikan üsleriydi ve yok edilmeleri gerekiyordu. Bunun için avantaj kendilerindeydi. 1941 yılına gelindiğinde Japonya, dünyanın en fazla uçak gemisine sahip olan ülkesiydi. Başka ülkelerin de uçak gemileri vardı elbette ama Japonların bakış açısı farklıydı. Diğer ülkeler uçak gemilerini filolarının nakledilmesi ve keşif için kullanıyordu. Ama uçak gemileri Japonya için birer saldırı unsuruydu. Çünkü savaşın başlarında İngilizlerin İtalya'nın Taranto deniz üssünde bulunan İtalyan deniz filosuna ait gemileri hedef alan Taranto Muharebesi sonrasında savaşın kuralları yeniden belirlenmişti. Bu muharebe tarihte sadece uçakların kullanıldığı ilk deniz savaşıydı ve deniz savaşlarında uçakların da etkili olabileceğini ispatlamıştı. Japonlar da İngilizlerin bu saldırısından ilham alacaklardı. Bu tamamen yeni bir deniz savaşı biçimiydi. Amerikan yönetimi ise sadece petrol ambargosu ya da İngiltere'ye silah yardımı gibi hamlelerle yetinmek istemiyordu. Dünyanın yeniden şekilleneceği, sınırların ve güç dengelerinin yeniden belirleneceği bu savaşta yerini almak istiyordu. Ancak iç kamuoyu yani halk, basın ve iş dünyası bu savaşın ekonomileri için, yaşam standartları için iyi sonuçlar doğurmayacağını düşünüyor ve Amerika'nın doğrudan savaşa dahil olmasını istemiyordu. Sık sık savaş karşıtı gösteriler yapılıyordu ve Amerikan yönetimi halka rağmen savaşamayacağının farkındaydı. Bekledikleri fırsat binlerce Amerikalının canı pahasına Pearl Harbor limanında ellerine geçecekti. Baskın, Japonya'nın en ünlü ve başarılı komutanlarından biri olan Oramiral Isoroku Yamamoto tarafından planlandı. 7 Aralık 1941 günü Japon donanması Yamamoto'nun planı doğrultusunda saat sabah 6'da Hawaii'nin Oahu adası açıklarında belirlenen bölgeye ulaştı. İlk saldırı saat 7.55'te başladı. Japon Kraliyet Donanması saldırıyı 65 gemi, 4 uçak gemisi, 35 denizaltı, 2 ağır kruvazör, 2 hafif kruvazör, 9 yakıt gemisi, 2 zırhlı, 11 muhrip ve 40 torpido uçağı, 131 bombardıman uçağı, 103 ağır bombardıman uçağı ve 79 avcı uçağıyla katılmıştı. Enteresan olan şuydu ki Japonlar büyük saldırıları için okyanusta adım adım ilerlerken ya da adaya hava saldırısı için uçak gemilerini yaklaştırmışken Amerikan askerleri sıradan ve çok sakin bir pazar gününü yaşıyorlardı. Buraya bir saldırı olabileceği akılların ucundan bile geçmiyordu. Bu yüzden herhangi bir önlem de yoktu. Uçak savarlar boştu. Cephaneliklerin kapısında kilit vardı. Anlaşılabilir bir şekilde askerlerin üzerinde bir rahatlık vardı, lakin komuta kademesi de oldukça hazırlıksız ve dikkatsizdi. Herhangi bir devriye uçuşu ya da devriye gemisi bile söz konusu değildi. Uçak gemilerinden havalanan yüzlerce savaş uçağının radarda görünmemesi olası değil, öyle değil mi? Göründüler de. Radarın başındaki subay hareketliliği ana karadan gelen Amerikan uçakları olarak yorumladı ve üstlerine haber bile vermedi. Böyle üst üste gelen ihmal ve ahmakça sayılabilecek hareketler neticesinde de sabah saat 7.55'te kaderlerinin en acı sonuyla yüzleşmek zorunda kaldılar. Japonlar saldırıyı 2 dalga halinde planlamışlardı. İlk saldırı dalgası 183 uçaktan oluşuyordu ve kumandan pilot Yarbay Mitsuo Fuchido'ydu. Kalkışından kısa süre sonra baskının tamamen planları doğrultusunda yani Amerikan askerlerinin hiçbir önlemiyle karşılaşmadan başladığını işaret edecek kodu da uçak gemisi Akagi'deki komutanlarına iletti. Tora tora tora. İşte bu ilk dalgada üstte bulunan gemiler, binalar ve depolama alanları hedef alındı. Amerikan askerleri ise hangi yöne mevzileneceklerini, kendilerini nasıl savunacaklarını bilemeden dört bir yana koşuyorlardı. Japon savaş uçakları öldürücü yüklerini üzerlerine bırakarak gökyüzünü kaplamışlardı. Uçakların arasından görülebilecek olan mavilik yerine de simsiyah bir duman vardı. O andaki dehşet duygusunu tahmin etmek olanaksız. Amerikan uçakları karşı bir harekat için havalanamadı çünkü Japonlar pistleri vurdu. Amerikan donanmasının gözbebeği olan USS Arizona ve USS Oklahoma gemileri kendilerini savunamadı çünkü ilk darbe onlaraydı ve paramparça oldular. Saldırıda öldürülen Amerikan askerlerinden 1606'sı bu gemilere yapılan saldırıda ölmüşlerdi. Çünkü USS Arizona saldırıdan bir gün önce 1,5 milyon galonluk yakıt deposunu tamamen doldurmuştu ve cayır cayır yandı. Limanda konuştuğu diğer zırhlı donanma gemilerinden USS West Virginia, USS California ve USS Nevada gemileri de karaya oturdu ve kullanılamaz hale geldi. 188 Amerikan uçağı henüz kalkmaya bile fırsat bulamadan yerde imha edildi. Ancak Japonlar asıl hedefleri olan 4 Amerikan uçak gemisinin yerini seyir halinde oldukları için tespit edemedi. Bu ağır darbenin ardından 8.40'da ikinci saldırı dalgası başladı. Bu kez adanın diğer yarısına yöneldiler ve hedefledikleri noktaları yerle bir ettiler.
Neredeyse 1,5 saat süren Japon baskını bittiğinde Pearl Harbor limanı kocaman bir enkaza ve mezara dönüşmüştü. Verilen kayıplara gelirsek 68'i sivil olmak üzere 2403 Amerikalı yaşamını yitirmişti. Buna karşılık Japonya'nın kaybı 64 askerdi. 1200 civarında Amerikalı da yaralanmıştı. Maddi kayıpların bilançosu da çok ağırdı. Amerika'nın 16 gemisi ve 188 uçağına karşılık 29 Japon uçağı ve 5 küçük denizaltısı yok oldu. Bunun yanında 4 savaş gemisi, 3 kruvazör, 155 Amerikan uçağı da ağır hasar aldı. 7 Aralık 1941 gününün özeti Japonların kazandığı çok büyük zaferdi. Ancak 2. Dünya Savaşı sonunda yenilgi yüzünden intihar eden ya da görev sırasında ölen tüm Japon kurmayları arasında sağ kalan tek komutan olan Amiral Hara Tadaichi yıllar sonra baskın için şöyle diyecekti: Pearl Harbor'da çok büyük bir taktik zafer kazandık ve böylece savaşı kaybettik. Pearl Harbor baskınının ilk dakikalarından itibaren geçilen telsiz mesajları sonrasında Amerika şoktaydı. Halk ve basın bu ani saldırının bilançosunu öğrenmek için çırpınıyordu. Yöneticilerse nasıl bir karşılık vereceklerini düşünmeye başlamışlardı bile. Üstelik Japon donanması Pearl Harbor baskınının hemen sonrasında Filipinler, Malaya, Hong Kong ve Sumatra'yı da ele geçirmiş ve Pasifik'teki tek etkili güç haline gelmişti. Japonlar bunu savaş ilanı olmaksızın yapmış ve kendilerini gafil avlamıştı. İşte Washington'ın savaşa girmek için beklediği meşru gerekçe tam olarak böyle bir şeydi. Baskından 32 saat sonra 8 Aralık 1941'de Amerikan tarafının yaşadığı şok derin bir öfkeye dönüşmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin 32. Başkanı Franklin Roosevelt, kongrede yaptığı konuşmayla baskın gününü utançla anılacak bir tarih olarak niteledi. Başkan Roosevelt, dün Japon kuvvetleri Malaya'ya karşı bir saldırı başlattı. Dün gece Japon kuvvetleri Hong Kong'a saldırdı. Dün gece Japon kuvvetleri Guam'a saldırdı. Dün gece Japon kuvvetleri Filipin adalarına saldırdı. Dün gece Japonlar Wake adasına saldırdı. Ve bu sabah Japonlar Midway adasına saldırdı diyerek saldırının yarattığı yıkımı kongrede bir kez daha kayıtlara geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin pasif kalamayacağını ve Japonya'nın emperyalist hedeflerinin artık durdurulması gerektiğini vurgulayan bu konuşma, yetkilileri hızlıca harekete geçirerek savaşa katılım kararını onaylatmıştı. Buna karşılık 11 Aralık 1941 tarihinde Nazi Almanyası ve Faşist İtalya'da Amerika'ya savaş ilan etti. Japonların Asya'daki genişleme stratejisi artık Amerika'nın askeri gücüyle karşı karşıya gelecekti. Savaşın bu ilk aşamasında Japonya, Pasifik'te hızla genişlemeye devam ediyordu. Amerika'nın bir diğer stratejik bölgesi olan Filipinler, Japonya'nın hedefinde önemli bir yer tutuyordu. 1941'in sonundan itibaren Japon ordusu, Filipinlere karşı saldırılarını arttırarak bölgedeki Amerikan savunma hatlarını zorlamaya başladı. Japonya'nın bu işgal hamlesi başarılı olurken, Amerikan ordusunun en fazla madalyaya sahip olan en ünlü generali Douglas MacArthur ve Amerikan kuvvetleri ağır kayıplar verdi. Filipinler, 1942 yılının başlarında tamamen Japonların kontrolü altına girdi ve General MacArthur bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Amerika'nın Filipinler gibi bir bölgeyi kısa sürede kaybetmesi büyük bir moral bozukluğuna neden olmuştu. Devrilen domino taşları gibi Güney Asya'daki ülkeler birer birer düşüyor, Japonya ilerlemeye devam ediyordu. Psikolojik üstünlük tamamen Japonlardaydı. Ancak bir noktada Amerika'nın da bir zafere ve halka moral olacak bir itekleyici güce ihtiyacı vardı. Pearl Harbor'un üzerinden çok zaman geçmemişti ve denizden Japon kıyılarına bir saldırı yapmak imkansızdı. Hava saldırısı ise imkansıza yakındı. Ancak tüm komuta kademesi şunu çok iyi biliyordu: Japon anakarasına, Japon topraklarına yapılabilecek herhangi bir saldırı, moral açısından önemli olduğu gibi savaşın yıkıcı etkilerini hissetmekten çok uzakta, Japonya'nın savaşta olduğu güçlü ülkelerin menzillerinin dışında günlük yaşamlarına devam eden Japonların da empati yapmasını ve Japon yöneticileri sorgulamasını sağlayacak. Bunun için de bir baskın planlamaya başladılar. Yıkıcı olmayacak fakat Amerika'nın varlığını ve gücünü hatırlatacak bir baskın. Baskın, Amerikan Hava Filosu'ndan Yarbay James Doolittle tarafından planlandı ve onun komutasında gerçekleştirildi. Plana göre saldırı, uçak gemilerinden kalkacak uzun menzilli B-25 Mitchell bombardıman uçaklarıyla yapılacaktı. Uçaklar, Pasifik Okyanusu'ndaki USS Hornet uçak gemisinden kalkacaktı ve gemi, uçakların menzili kadar Japon kıyılarına yaklaşacaktı. Mitchell bombardıman uçakları böyle bir saldırıyı gerçekleştirecek özelliklere kısmen sahipti. Uçak gemisi de sığacak kadar küçük, bomba yükünü taşıyacak kadar büyük. Ama çok önemli bir kusurları vardı. Uçak gemisinden havalanmak için fazla ağırlardı. Saldırıyı gerçekleştirmek için gönüllü olan askerler haftalarca Florida'da eğitim gördüler. Uçaklarsa sorunsuz havalanmak için hafifletilmek üzere modifiye edilmeye başlandı. Her ne yapılırsa yapılsın bir sorun ortadan kaldırılamıyordu. Uçak bir şekilde gemiden havalanacaktı ama uçak gemisinin pisti o yıllarda bir bombardıman uçağının iniş yapması için uygun hale getirilemezdi.
O yüzden bu görev sonu belli olmayan tehlikelerle doluydu. Uçakların görev sonrasında Çin kıyılarına iniş yapmasına karar verildi. Yakıtları da bitme noktasına geleceği için pilotlar doğaçlama yapmak zorundaydılar. USS uçak gemisi Pearl Harbor'daki yıkıcı saldırıdan tam 4 ay sonra güvertesine bağlanmış olan 16 B-25 Mitchell bombardıman uçağıyla San Francisco limanından yola çıktı. 16 gün sonra ise Japon kıyılarına çok yakın bir mesafeye ulaştı. Tam olarak hedefledikleri noktada değillerdi ancak radar sistemleri birkaç Japon gemisi tespit etti. Japon donanması tarafından tuzağa düşürülürlerse operasyon başarısızlıkla sonuçlanırdı. Hemen bir karar vermek zorundaydılar ve uçakların menzilleri için istedikleri noktaya varamamış olmalarına rağmen operasyonu öne çektiler. Artık planladıkları baskın muhtemel bir intihar görevine dönüşmüştü. Zaten menzillerinin sınırında uçacak olan uçaklar artık daha da uzağa uçmak zorundaydılar. Sabah 8.20'de ilk B-25 Mitchell havalandı ve kısa aralıklarla diğerleri de onu takip ettiler. Havacılık tarihinin en cesur baskınlarından biri olarak kayda geçen Doolittle baskınında kalkıştan 2 saat sonra Tokyo semalarına varan uçaklar yıkıcı güçlerini birer birer şehrin üstüne bırakmaya başladılar. Aralarında savaşın en ağır yönüyle yüzleşmek zorunda kalan sivillerin de bulunduğu 50 Japon yaşamını yitirdi, 400 Japonsa yaralandı. 1,5 dakika süren baskının sonunda fiziksel hasar minimum düzeyde olsa da Japon halkının üzerinde bıraktığı duygusal hasar çok büyük oldu. Japon askerlerinin Asya'nın diğer ülkelerinde yaptığı katliamlardan, zulümlerden belki habersizdiler. Haberleri olsa bile sorumluluğun tamamı onlara ait değildi elbette. Baskın sonucunda Japon hava sahasının korumasızlığı ve yöneticilere dair kafalarda soru işaretleri oluşsa da Amerika'nın beklediği etki yaratılamadı. Uzun süredir ana yurtlarının yenilmez olduğuna dair inançları tam olan Japonlar, sivil kayıplarla birlikte intikam duygularını beslediler ve bu kayıplar yöneticiler tarafından propaganda amacıyla kullanıldı. Tokyo'dan ayrıldıktan sonra Doolittle baskının mürettebatının çoğu güneye döndü ve Çin kıyılarına gitmek üzere yol almaya başladı. Japonya üzerinde gökyüzü açık olmasına rağmen Doğu Çin Denizi üzerinde kötü hava koşulları başladı. Pilotlar fırtınayı aşmak için daha yükseğe tırmanmaya çalıştılar ve bu da yakıtlarını hızla tüketti. Yarbay Doolittle, mürettebatına uçağı otomatik pilota ayarladıktan sonra atlamalarını emretti. Kendi uçağındaki herkes de güvenle yere indi. Diğer uçak mürettebatlarından 3'ü zorunlu inişler sırasında yaşamını yitirdi. Uçaklardan biri ise Sovyetler Birliği topraklarına iniş yapmak zorunda kaldı. Mürettebatı bir yıl kadar burada tutulduktan sonra İran'a kaçtı ve buradan ülkelerine dönebildiler. 8 havacı ise iniş yaptıkları Çin'in doğu bölgelerinde Japonlar tarafından yakalandı ve 3'ü idam edildi. Doolittle baskınına katılan gönüllü 80 mürettebattan 7'si hariç hepsi önünde sonunda güvenli bir yere ulaşabildi. Doolittle baskınının sadece psikolojik bir üstünlük sağlanması amaçlanmıştı. Ancak savaşın kaderini değiştiren sonuçlar doğurdu. Baskının yansımaları en çok Çin'de hissedildi. Japonların misillemeleri sonrasında 250 bin Çinli sivil ve 70 bin asker Japonlar tarafından katledildi. Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Amiral Isoroku Yamamoto, Pasifik'teki Midway adasına saldırı planını öne almak zorunda kaldı. Ancak bu sadece bir başlangıçtı. Japonya'nın ilerleyişi yavaşlamaya başlamıştı ve Amerika Pasifik cephesinde yeni hamlelerini planlamaktaydı. Doolittle baskını Amerika için bir intikam sembolü, Japonya için ise beklenmedik bir uyarıydı. Serinin bir sonraki videosunda Japonya'nın Midway'deki bozgununu ve savaşı bitiren atom bombasının dramatik hikayesini ayrıntılarıyla anlatmayı planlıyoruz. Ne dersiniz? Videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.